Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş ilk defa göreceğiniz harika bir model yapacağız. Ben patiğimde krem, sarı ve yeşil tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Ben bu şekilde 25 santimlik iki şiş ile yaptım. Dileyen daha uzun şiş ya da misinalı şiş de kullanabilir. Hemen modelimi de göstereyim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok şık, çok zarif, güzel bir model oldu bu şekilde. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Baştan sona iki şiş ile dikişsiz olarak patiğimizi yapacağız. Modelimiz bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimi hemen şöyle kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize kenar bölümünden başlayacağız hanımlar. Şöyle krem ipim ile başlayacağım. İpimin ucunda ortalama şöyle 1 metre kadar bir ip bırakıyorum. Patiğime 95 ilmek olarak başlayacağım. Bu şekilde 95 ilmeğimizi atacağız. Şu anda 6 ilmek oldu. 7, 8, 9. Bu şekilde 95 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar, toplamda 95 adet ilmeğimi attım geldim. Buraya ayırdığımız ipten şöyle bir miktar kaldı. Bunu kesmeyeceğim hanımlar. Patiğimizin taban bölümüne geçtiğimizde yine bu ip kullanacağız. Şöyle ipi topluyorum. Elime takılmasın diye. Şöyle. Şimdilik bu ipimiz burada beklesin. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizin şu bölümlerini yapacağız. Haroşa bölümlerini. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım burada. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. 95 ilmek üzerinden bu şekilde haroşalarımızı yapacağız. Düz örgü uygulaması yapıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Patiğimize baktığımızda şurada hanımlar bakın bir diş haroşamız oluştu bile burada. Yine haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Artırma ya da kesme yok. 95 ilmek üzerinden haroşalarımızı bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın dediğim gibi ön yüzde bir diş haroşa olmuştu. Burada hanımlar toplamda 6 diş 6 sıra haroşa olana kadar devam edeceğiz. Yani şu şekilde haroşa sıralarını 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bölümde 6 sıra haroşamız olana kadar örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümüne 6 diş haroşamı ördüm geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu desenimizi yapacağız hanımlar. Sarı ve yeşil ipimi krem ipime düğümleyeceğim öncelikle. Şöyle iplerimi yaklaştırdım. Şöyle krem ipimin ucuna hanımlar yeşil ipimi ve sarı ipimi sırasıyla düğümleyeceğim. Şu yeşil ipim. Şimdi de sarıyı düğümlüyorum. Bu şekilde. Şöyle ipleri yaklaştırdım. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimizi kuracağız hanımlar. Ön yüzde ve arka yüzde 2 sıradan oluşuyor bu modelimiz. Öncelikle yine şu kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Krem ipimi kendime doğru aldım. Sarı ve yeşil ipimi de şöyle bakın aradan geçirerek kendime doğru alıyorum. Şöyle. Her iki ipim de ön yüzde. Modelimizi şöyle kuruyoruz hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden almıştım. İlmekleri ters öreceğiz. Burada şöyle ilk ilmeğimi sarı ile örüyorum. Bakın sarı ile ters ördüm. İkinci ilmeğimi yeşil ile öreceğim. Burada püf nokta şu hanımlar. Şöyle yeşil ipimi şöyle sarının üzerinden getirerek bakın sarı altta kaldı. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Sonra yeşilimi bırakıyorum. İpler altta kaldı bakın diğer ipler. Kremimi aldım. Bu defa kremimi ters ördüm. Sırasıyla sarı, yeşil ve krem olacak şekilde ilmekleri ters örüyorum. Bakın yine bu iki ip altta kaldı. Sarı ipimle ters örüyorum. Sarıyı bıraktım. Yeşilimi alıyorum. Bakın bu alttaki iki ip bunlar altta kaldı. Sıradaki ilmeğimi yeşil ile ördüm. Tekrar yeşilimi bırakıp kremimi alıyorum. Sıradaki ilmeğimi krem ile ters örüyorum.
Sırasıyla ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sarı, ipler altta kaldı. Yeşil ve yeşilime bıraktığım krem. Sarı, yeşil, krem. Sarı, yeşil, krem olacak şekilde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın ipler altta. Sarıyı onların üstünden geçirerek aldım. Sarı, yeşilimi alıyorum. Ters örüyoruz ilmekleri. Ön yüzdeyiz. Yeşil ve kremimi aldım. Krem. Bu şekilde hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi sarı, yeşil, krem, sarı, yeşil, krem olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. En son kremimi örmüştüm. Son bir kenar ilmeğim. Bunu da krem ile düz olarak ördüm. Ön yüzde modelin ilk sırasını tamamladım. Bu aşamada ipimiz şöyle bayağı bir dolaştı, birbirine girdi. Açmadım iplerimi çünkü arka yüzde ilmekleri örerken ipler geri açılıyor. Yine hanımlar bu aşamada kenar ilmeğini aldım. İkinci yandaki krem ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu aşamada ilmekleri gördüğümüz renklerle düz öreceğiz. Yine bakın. Şöyle alttan yeşil ipimi alıyorum. Yine kremin altından geçirerek şöyle bakın. Yeşil ilmeğimi yeşil ipimle. Bakın bu defa düz örüyorum. Düz ördüm. Sarı ilmeğimi sarı ipimle düz örüyorum. Yine diğer iki ip altta, sarı üstte gelecek şekilde. Bakın krem var. Diğer iki ip altta, krem üstte olacak şekilde. Arka yüzde ilmekleri böyle düz örüyorum. Yeşil ilmeğimi yeşil ipimle düz ördüm. Yanında yine sarı ilmeğim var. Sarı ilmeğimi sarı ipimle düz örüyorum. İlmekleri gördüğümüz renklerle düz olarak örüyoruz. Bakın yine kremim var. Bir kremi krem ile ördüm. Bir yeşil ilmeğim var. Bu yeşil ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Tekrar yeşilimi bıraktım. Yanındaki sarıyı sarı ile örüyorum. Diğer ipler altta kalıyor. Bakın öreceğim ip üstte alıyorum. Bakın diğeri altta kaldı. Tek püf nokta bu. Şöyle tekrar bir yeşilimi yeşil ile ördüm. Yanında bir sarım var. Bir sarıyı sarı ile örüyorum. İlmekleri böyle gördüğümüz renklerle arka yüzde örüyoruz. İki sıradan oluşan modelimizin ikinci sırasını bu şekilde örüyoruz hanımlar. Bakın yeşilim. Yeşilimi yeşil ile ördüm. Yanında sarı ilmeğim var. Diğer iki ip altta kaldı. Sarıyı sarı ile ördüm. Bu şekilde bakın desenimiz ortaya çıkıyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın son 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. Bu aşamada artık yapacağım işlem şu. Yine kremi bıraktım. Bakın son yeşil ilmeğim kaldı. Yeşilimi yeşil ile örüyorum. Artık yeşilimi arkaya getirdim çünkü son ilmeklerim. Ardından sarı ilmeğimi yine sarı ipimle örüyorum. Yine sarımı aradan çıkarıp arkada bıraktım ve son kenar ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Modelimizi böylece tamamlıyoruz hanımlar. Bakın modelimiz oluştu. Şimdi modelimizi yaptık. İlmeklerimizi hanımlar krem ipimiz ile sıra sonuna kadar yine haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Buradaki ilmeklerimin hepsini krem ipimle örüyorum. Sarı ve yeşil ipimi kesmeyeceğim hanımlar. Çünkü bilek bölümünü yaparken yine şöyle aynı modeli bilek tarafına tekrar edeceğiz. Bu nedenle sarı ipim ve yeşil ipim burada beklesin. Ben ilmeklerimin tamamını bu şekilde sıra sonuna kadar haroşa yani düz öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri örelim. Arka yüzde yine haroşa yani düz olacak şekilde örelim hanımlar. Burada bir diş haroşamız olacak. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümüne bakın bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu orta bölümünü yapacağız. Öncelikle kenarlara 24'er ilmek ayıracağım. Şöyle ayraçlarımı aldım. Yani ayracınız yoksa böyle bir bu aralara ip de koyabilirsiniz hanımlar. İlmeklerin yeri belli olsun diye. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 24 adet ilmeğimi örüyorum. Sağ kenardan ön yüzdeyiz. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilmeği ayırdığımız yer belli olsun diye şöyle ayracımı koydum. Şimdi hanımlar orta kısma 47 ilmek öreceğiz. Yine 47 ilmek örünce bu solda da 24 ilmek kalacak. Şimdi ortaya 47 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Bakın düz olarak örmeye devam ediyorum. Artık bu orta bölümde ön yüzde düz arka yüzde ters öreceğiz ilmekleri. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ilmek ördüm. Sayalım hanımlar, sol kenarda 24 kalacak çünkü 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 ilmek de burada bıraktık. Şöyle hanımlar, buraya da diğer ayracı taktım. Bu aşamada hanımlar arka yüzdeyiz. İlmekleri ters öreceğiz. Ta ki bakın şu bölümde ayraçla ayırdığımız yer. Burada son 11 ilmek kalana kadar buradaki ilmeklerimizi ters öreceğiz. Son 11 ilmek kalana kadar. Şimdi ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Şöyle kenar ilmeğini aldım. Bakın ipim benden tarafta, kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Ayracımın önünde 11 ilmek kalana kadar. Yani 47'den 11'i çıkarınca geriye 36 ilmek kalıyor. 36 ilmek arka yüzde ters olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde örmeye devam ediyorum ilmeklerimi ters olarak. Bu şekilde ilmeklerimi ördüm. Bakalım burada kaç ilmeğimiz kaldı? 5, 10, 12 ilmek kalmış. Buraya bir ilmek daha ördüm. 12. Burada bakın 11 ilmek kaldı. 5, 10, 11. Ardından geri dönüyorum hanımlar. Burada 11 ilmek bıraktık. Bu kenarda 24 ilmek. Burada da 11 ilmek bıraktık. Şimdi geri döndüm. Şu orta kısımdaki kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Orta kısımda kesimler yapacağız. Hem sağ ve sol kenardan da yine kesimlere devam edeceğiz. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buraya yeniden 11 ilmek öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Ortaya şöyle 3 tane ilmek birden alıyorum. Bakın ortadaki kesimi yapacağız buraya. Bu 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum. Ortada üçlü bir kesim yaptım. Şimdi bu sol tarafa da 11 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. ilmeği örerken hanımlar burada kesimlerimize başlayacağız. Bakın 10 ilmek ördüm. 11. ilmeği örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini tersten keserek ördüm. Kesimimi yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bakın hanımlar şu orta kısımda bakın. Şu kenara 11 ilmek ördük. Ortada üçlü kesim yaptık. Burada da 11 ilmek ördük. Yani burada toplamda 23 ilmek var. Yani bakın şu kenarda kesim yaptığımız yer, şu kenarda ayrık bir görüntü var. Buraya kadar ilmekleri öreceğiz. Bu kenardan da kesim yapacağız. Arka yüzde burada tersten kesim yapacağız hanımlar. Şurada ayrık yer var. Burada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Her seferinde ilmek sayarak kafanız karışmasın. Geri döndüm hanımlar. Kesim yaptım. İlk ilmeği örmeden aldım. İpim benden tarafta. İlmekleri ters örüyorum. Bakın şurada ayrık bir görüntü var. Orta kısmı yaptığımız yerden itibaren orada bir ilmek kalana kadar ördüm. Burada da kesim yapacağım. Arka yüzde olduğumuz için hemen bu sonuncu ilmeği örerken yandaki ilmeği de alıyorum. Bu defa burada tersten kesim yapıyorum hanımlar. Kesimden sonra geri döndük. Şimdi ön yüzde ilk kesimi yapmıştık. Şimdi ikinci kesimi yapacağız. İlk kesimi yaparken 11 ilmek örüp öyle kesim yapmıştık. Şimdi bir ilmek eksildi. 10 ilmek örüp kesim yapacağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Ardından şu ortadaki üçlü ilmeği alıyorum. Üçünü birden kestim. Şimdi bu kenara da 10 ilmek öreceğiz. Yani 9 öreceğiz. 10. da kesim yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 ilmek ördüm. Bakın bu sonuncu ilmeği örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Şimdi kesimden sonra yine geri döndük hanımlar. Şu orta bölümde yine şu kesim yaptığımız yerde şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde burada ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde kesim yaptığımız ilmeği de yine arka yüzde ters örüyoruz hanımlar. Ortadaki kesim yaptığımız ilmeği. Bakın burada ayrık görüntü vardı. Son bir ilmek kalana kadar ördük. Bunu örerken sonuncu ilmekte hemen yandakini de alıyoruz. Tersten kestik. Tekrar geri dönüyoruz ve ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada 10 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 9 ilmek örüp kesim yapacağım. Şimdi ilk ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Ortadaki üçlü ilmeği birlikte keseceğim. Bakın şu üçünü birlikte keserek örüyorum. Bu tarafa da yine 9 ilmek örülecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. da yanındaki ilmeği de alarak kesimimi yaptım. Kesimden sonra yine şöyle geri dönüyorum. Bakın yine arka yüzdeyiz. Şu kenarda bakın son bir orta kısımda şurada son bir ilmek kalana kadar yine ilmekleri örüyoruz. Ters olarak örüyorum. Arka yüzdeyim. Bu şekilde ilmekleri örmeye devam ediyoruz. İlmek sayısı orta kısımda azalıyor. Patiğimizin üst bölümü bu şekilde oluşuyor. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandakini de alıyorum. İkisini tersten kestim. Tekrar geri dönüyoruz kesimden sonra. Şimdi de bir önceki sırada 9 ilmek örmüştük. Şimdi 8 olacak burada. İlk ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine ortada üçlü bir kesim yapıyorum. İlmeğin üçünü birden ördüm. Şimdi buraya da 8 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de yine yanındaki ilmeği aldım. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzde şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz yine. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde ilmekleri burada ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Burada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Kenarda. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandakini de alıyorum. İkisini tersten kestim. Geri dönüyoruz hanımlar. Şimdi de 11, 10, 9, 8 en son şimdi de 7 yapacağız. 7 ilmek örüp keseceğiz. İlk ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortada yine üçlü bir kesim yapıyorum. Buraya da 7 ilmek öreceğim. Yani 6 öreceğim. 7. de kesim yapacağım. 3 oldu. 4, 5, 6. 7. de öndeki 2 ilmeği kestim hanımlar. Geri dönüyorum. Kesimimi yaptım. Geri döndüm. Yine bakın şurada ayrık bir görüntü var. Şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Kenar ilmeğini aldım. İlmekleri ters örüyorum. Bu şekilde arka yüzdeyiz. İlmeklerimiz ters örülüyor. Buradaki sonuncu ilmeği örerken yanından da bir ilmek alıyorum. İkisini tersten kestim hanımlar. Ardından yine geri döndüm. Bu defa 6 ilmek örüp ortada üçlü bir kesim yapacağız. Şu ilk ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Buraya da 6 ilmek örülecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. da yine yandan da bir ilmek alıp kesim yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine burada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters örüyorum. Bakın buradaki son bir ilmek kaldı. Yandan da bir ilmek alıyorum. Burada tersten kesimimi yaptım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu defa ön yüzdeyiz. 5 ilmek öreceğiz, keseceğiz. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5. de kesimimi yaptım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım.
ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Yandan da bir ilmek alarak buradaki ilmeği tersten kestim. Yeniden geri dönüyorum hanımlar. Bu defa 4 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Yine burada üçlü kesimimi yapıyorum. Buraya da yine 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Yandan da dördüncü de kesimimi yapıyorum. Yandan da bir ilmek alarak kestim. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın şurada son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Ayrıca kadar kesimlerimizi yapacağız çünkü. Bakın sonuncu ilmeği örerken yandan da ilmek aldım. Kesimimi yaptım. Şimdi de 3 ilmek öreceğiz, keseceğiz. Bakın şu bir ilmeğim, şu 2, şu da 3. Ortada yine üçlü kesimimi yaptım. Yanına yine 3 ilmek öreceğiz. 1, 2 ve şu üçüncü de kesimi yaparak örüyorum. Geri döndüm yine. Kenar ilmeğini aldım. Bakın şurada son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Bakın son ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp tersten kestim. Şimdi de 2 ilmek örerek keseceğiz hanımlar. Şu kenar ilmeği 1, yanındaki ilmeğim 2. Yine ortada 3 tane kesimimi yapıyorum. Ardından buraya 1 ve ikinci ilmeği örerken yine kesimimi yaptım. Bakın hanımlar, orta kısım bu şekilde oluştu. Şekil aldı. Şimdi geri dönüyorum yine. Bu ilk ilmeği aldım. Örmeden aldım. Yine burada bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da ilmek alıp tersten kesiyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Burada yine bakın kenar ilmeğini aldım. Bir ilmek. Ortadaki üçlü ilmeği keserek örüyorum. Bu şekilde yanına bir ilmek, ortadaki ilmeği keserek ördüm. Burada son, bakın ayraçtan önce bir ilmek kaldı. Buradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Artık ayracı çekebilirim. Ayraca kadar kesimi yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Burada da şu kenar ilk ilmeği aldım. Ortadaki kesim yaptığımı ters örüyorum. Burada kalan sonuncu ilmek ile ayracın önündeki tek ilmeği alıyorum. İkisini keserek ördüm hanımlar. Burada kesimimizi yaptık. Bu şekilde. Yani orta kısmı oluşturduk. Şimdi burada tam ortada üçlü bir kesim yapacağız hanımlar. Burada üçlü kesim yaparken şu ilmek aralarında ayrık bir görüntü oluşmasın diye üçlü kesimi şöyle yapacağım hanımlar. Bakın şuraya giriyorum. Bakın şu tam araya. Şu ara bölüme. 3 tane ilmek ile aradaki bölüme şuraya giriyorum. Şuraya. Bunu şöyle şişime aldım. Ardından şu ilmeklerimi tekrar sağ şişime alıyorum. Bir de buraya hanımlar giriyorum. Bakın hemen şu kısma giriyorum. Orta kısımda çünkü delik görüntü oluşmasın diye burada 5 tane ilmek gibi bir görüntü oldu. Bunun 5'ini birden toplayacağım hanımlar. Şöyle bakın. Ortada böyle topluca bir kesim yapıyorum. Kenarlarda, yanlarda delik bir görüntü oluşmasın diye. Şöyle tekrardan bir alayım. Şöyle ilmeğimi bunların içinden topluca şöyle çıkarttım. Bu şekilde. Kesim işlemini böylece tamamladık hanımlar. Bu aşamada bu kenarda 24 ilmek bırakmıştık. Burada da 24 ilmek, 48. Bir ilmek de ortada kaldı. Şişimizde burada 49 ilmeğimiz kaldı böylece. Ve şimdi yapacağımız işlem şu. Ön yüzdeyiz. İlk modele başlarken buradaki ilmekleri örerek gelmiştik. İlk 24 ilmeği. Şimdi burada kalan 24 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Patiğimizin üst bölümünü bitirdik hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ön yüze haroşa düşmesi gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yine arka yüzde de hanımlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak, yani düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizi arka yüzde ördüm, düz ördüm, ön yüzdeyiz. Şimdi buraya yaptığımız modelin, bakın şu modelin aynısını bilek kısmına da uygulayacağız hanımlar. Aynı modeli yapıyoruz. Yine burada kenar ilmeğini şöyle alıyorum. Diğer iplerimi şu aradan geçirerek ön yüze doğru alıyorum. Yeşil ipimi ve sarı ipimi. Burada hanımlar aynı modeli tekrar ediyoruz. Bakın
Kenar ilmeğinden sonra ilmekleri ters öreceğiz hanımlar sırasıyla. Bir tane sarı ters örüyorum. Yine sarıyı bıraktım, yeşilimi aldım. Bir yeşili ters örüyorum. Yeşili bırakıp sarıyı aldım. Bir sarı ters örüyorum. Bir krem ördüm, pardon, yeşil. Renkler karıştı. Sarı, yeşil, krem. Sarı, yeşil, krem olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bakın yine sarı. Yeşilimi aldım. Ve yanına bir tane krem. Yani bu ilk yaptığımız desenin aynısını burada da uyguluyoruz hanımlar. Ön yüzde ilmekleri sırasıyla ters öreceğiz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle yine düz öreceğiz. Şurada yaptığımız modelin aynısını, burada 49 ilmek var zaten. 49 ilmek üzerine tamamlayalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Ön yüzde ve arka yüzde model kurulumunu yaptık. Artık modelimizi tamamladık böylece. Şimdi ön yüzdeyiz yeniden. Yine kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. Hanımlar, bu aşamada ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Artık bu yeşil ipimi ve sarı ipimi de keseceğim. Çünkü modelle işimiz kalmadı. Modelimiz bitti. Şu iplerimin ucunu birbirine düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Artık patiğimizin şu bilek bölümüne geçtik. Şöyle ipleri çektim. Hanımlar, sıra sonuna kadar bu ilmeklerimizi, hatta şu ipleri de gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde bakın, sonradan ip gizlemek durumunda kalmayacağız böylece. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerin tamamını düz örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Artık arka yüzde şu 2 düz 2 ters lastik uygulamasını yapacağız. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada kenar ilmeğini aldım. İlmeklerimi 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Bakın 2 ters. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters lastik uygulamasını bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, arka yüzde lastik uygulamasını yaptım geldim. Arka yüzde ilk sırayı ördük lastikte. Ön yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Lastiğe devam edeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yanında bir düzüm var, düz ördüm. Bakın 2 tersim var, ters örüyorum. 2 düz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters 2 düz olacak şekilde ön yüzde bu lastikte ikinci sıramız oluyor. Sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde yine devam edeceğiz. 4 sıra derken toplamda hanımlar ben patiğimin bu bilek bölümüne 9 sıra lastik uygulaması yaptım. Burası isteğe bağlı, fazla da yapılabilir. Hani ben 9 yaptım ama siz 11 yapın, 13 yapın, 15 yapın. Yani istediğiniz kadar bu boyu uzatabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı burası. Şimdi birlikte patiğimizin bu lastik bölümünü örelim gelelim, ardından kesim yapacağız, tabanımızı öreceğiz hanımlar. Evet hanımlar, buraya 9 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim, ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini yapacağım. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar, ayak gireceği için bu bölümden, bilek bölümünden. Sıkı kesersek esnek olmaz, ayak girmez. Bu nedenle gevşek, esnek bir kesim yapmaya dikkat edelim. Bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi keselim gelelim. İlmeklerimizi kestim hanımlar. Artık patiğimizin bilek bölümünü bitirdik. Bakın şuraya da şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum, açılmasın kenarımız diye. İpimi kestim. Bu şekilde hanımlar, bakın esnek bir kesim yaptım. Bilek bölümünü böylece tamamladık. Şimdi tabanımızı öreceğiz hanımlar. Hemen şurada ipimiz vardı, başlangıçta kalan. Normal krem ipimi şimdi buna ekleyeceğim. Şöyle ipimin ucunu buraya düğümleyeceğim. 95 ilmek başladığımız yerden 95 ilmek çıkaracağız yeniden başlangıç yerinden. Şöyle ipimi öncelikle buraya düğümledim. Bu aşamada misinalı şiş kullanırsanız hatta daha rahat olur. Patiğin şekli ortaya çıkar. Ama ben yine şöyle düz şişlerle yapacağım. Biraz hani ilmek çıkartınca şurası biraz böyle karışık bozuk görünecek ama taban örüldükçe, kesimler oldukça açılacak yeri. Dediğim gibi ben bu şişlerle örmeye devam edeceğim. Aynı şişlerimle. Hemen ilk ipin geldiği yer, ilk kenar ilk yerimiz.
Buraya girerek şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla hanımlar burada kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmekler çıkarıyoruz. Başlangıç yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum ki patiğimizin bu kısmı sağlam olsun diye şöyle. 95 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. Bu şekilde diğer uca kadar toplam yine 95 adet ilmeğimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar 95 ilmeğimi çıkarttım. Dediğim gibi görüntü böyle ama bu görüntü gözünüzü korkutmasın. Taban örülünce açılacak burası. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak yani haroşa olarak öreceğiz. Arka yüzde, ön yüze bakın şöyle bir diş haroşa düşüyor bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz, tabana başlayacağız hanımlar. Şişimizde şu anda 95 ilmeğimiz var. Orta kısma yani burun kısmına 9 ilmek ayırıyoruz. 95'ten buruna ayırdığımız 9 ilmeği çıkartınca geriye 86 ilmek kalıyor. 86 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca kenarlara 43'er ilmek düşüyor. Öncelikle kenardaki ilk 43 ilmeğimizi öreceğiz. Sağ kenardaki ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizle birlikte buraya 43 adet ilmeğimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, bu sağ kenara 43 adet ilmeğimi ördüm geldim. Şimdi de patiğimizin burun kısmı için 9 ilmek öreceğim. 1, şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Saydığımızda şu sol tarafta da 43 ilmek kalıyor. 9 ilmekten sonra geri döndüm hanımlar. Yine burun kısmına ayırdığımız 9 ilmeği öreceğiz. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum yeniden. 9 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Şimdi yanlardan birer birer ilmek ekleyeceğiz her defasında. Tabanda 15 ilmek olacak. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi de bu yandan bir ilmek alarak örüyorum. Ortada 11 ilmek oldu. Geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi 11 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve kenardan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Ortada 13 ilmek oldu. 12 ilmek oldu, çok pardon. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, bakın şurada sayalım. 1, 2, 3, 4. Şu 5. ilmeğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve şu kenardan yine bir ilmek örerek ortaya ekledim. 13 oldu. 15 olana kadar devam edecektik. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle 13 ilmeğimi öreceğim. Şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ve yan taraftan da hanımlar bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 14 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bir ilmek de yandan aldım 15. Şimdi 15 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz hanımlar. 9 ilmek ile başladık. 15 ilmek olana kadar yanlardan ilmekler aldık. Kesimler başlayacak. Bu aşamada hanımlar tabanda 15 ilmek vardı. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesimi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeği ördüm. 15. ilmeği örerken yanından da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. İpimiz yine karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrar 14 ilmek öreceğim.
15. de kesimimi yapacağım. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ördüm. 15. de yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar 14 örüyoruz. 15'te kesimimizi yapıyoruz. Her defasında saymaya gerek yok. Şöyle ayırdığımız anda burayı taban ile yan taraf arasında ayrık bir görüntü var. Bu aşamada şu tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Sonuncu ilmekte yandan da bir ilmek alıp kesiyoruz. Şimdi saymadan gideceğim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kestim. Yani 15. de kesimimi yaptım. Şimdi tekrar geri döndüm. Şöyle ayırdığımız anda bakın taban ile yan taraf arasında ayrık görüntü var. Yine burada da ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim tabanımda. Bakın yine tabanda son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar 15 ilmek üzerinden taban kesimimiz yapılacak. Biz bu kesme işlemine şu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Şişimde sadece 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimizin bu arka bölümünü yapacağız. Yine hanımlar haroşaya devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ve burada bakın sıradaki kenar ilmek yerine, ilk kenar ilmek yerine girerek bir adet ilmek çıkarttım. Son 2 ilmeğimizi kestik. Ardından sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttık. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz, hem de arkayı şu kenarlara eklemiş oluyoruz hanımlar. İlmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini yine keserek örüyorum. Şu sağ kenardan ilmek çıkartırken hanımlar geri dönüyorum, ön yüzde çıkaracağım. Bakın şuradaki ilk kenar ilmek yerim bura. Şu kenara bağlı. Buraya girerek buradan da şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bu bölümde haroşa yapıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi kestim. Bir diğer kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve geri döndüm. Yine sıradaki kenar ilmek yerine, yani şuraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğin arkası böyle yapılıyor. Ta ki hanımlar biz bunu şurada bakın 2 düz 2 ters lastiğimiz vardı. Oraya kadar haroşamızı yapacağız arka bölümde. Hemen model üzerinde göstereyim. Bakın şuraya kadar haroşamızı yapacağız. Lastik bölüme gelince burada 2 düz 2 ters lastik örmeye devam edeceğiz hanımlar. Çünkü bilek bölümünde model bütünlüğü sağlansın diye. Yine lastik bölüme gelince de hanımlar son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Devamında gelen ilmekleri de 2 düz 2 ters olacak şekilde örüyoruz. Haroşa değil. Şimdi patiğimizin bu lastik olan bölümüne kadar haroşamızı örelim. Lastikli bölümde yine lastik örgü uygulaması yapalım. Biz bu işlemi hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Yani şuraya kadar. Bakın yerleri belli. Son kenar ilmek yerleri şuralar. Buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Ardından buluşalım hanımlar, kesimimizi yapacağız.
Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim haroşalı bölümlerde. Haroşa lastik bölümünde de 2 düz 2 ters lastik uygulaması yaptım. Şimdi ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz hanımlar. Şöyle. Artık patiğimizi tamamladık. Kesimimizi yapıyoruz. Sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Patiğimiz bilek bölümüne denk geldiği için biraz esnek olsun. Ayağımız rahat girsin. Bu şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığım ile dibine batarak burayı bir düzleyeceğim. Şöyle. Buraya sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Şu arka ilmek aralarına girerek bu şekilde ipimizi de gizledik. Evet hanımlar, bakın patiğimizi tamamladık. Patiğimiz görüntü itibariyle hemen şöyle düzelteyim. Şöyle. Bakın gayet esnek. Şöyle göstermek istiyorum esneklik payını. Esnek, ayağı saran güzel bir model oldu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de patiğimizi ayağımızda görelim. Baştan sona gördüğünüz üzere 2 şiş ile yaptık. Çok şık, güzel, zarif bir patik oldu. Çeyiz içinde oldukça uygun bir model. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Manken ayaktaki hali çok şık, çok güzel bir patik oldu. Patiğimizin kenarları, tabanı, topuk kısmı, modelimiz böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.